Hepimizin geleceği için, hepimizin güzel aydınlık günlere gidebilmemiz için sanata evet diyoruz. Yolcu yolunda gerek diyen çok değerli birisi bugün bizimle birlikte ama onun yolculuğu oldukça farklı, oldukça faydalı diyebiliriz. Köy çocukları için karavanıyla tüm Türkiye'yi geziyor ve onlara fotoğrafçılık öğretiyor. Çocuklara dokunuyor. Çocuklara dokunan herkes başımızın tacı. Gökhan Yolcu bizlerle. Hoş geldiniz. Biz sizinle tanışmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Siz de Başkent Üniversitesi kampüsünün bu yemyeşil noktasında hoş geldiniz buraya. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten çok güzel ve gizli bir yer. Hoş bir yer oldu, geldim, gördüm. Aslında sizinle konuşacağımız konuya da oldukça uygun bir nokta. Burası sevgili seyirciler 4 milyon ağacı olan Başkent Üniversitesi kampüsünün Bir Tepesi olarak adlandırılan nokta. Dolayısıyla güzel, keyifli bir sohbete, güzel bir ortamda başlayacağız. Şimdi Gökhan Yolcu devlet tiyatrolarında sahne fotoğrafçılığı yapıyor. Fotoğraf sanatçısı kendisi. Fakat şu sıralar fotoğrafçılığı tüm Türkiye'deki çocuklara da öğretmeye çalışıyor. Onun öyküsünü dinleyeceğiz ama fotoğrafçılık serüveniniz nasıl başladı? Devlet tiyatrolarına nasıl geçiş yaptınız? Öncelikle ben fotoğrafa yani ortaokul yıllarımda başladım. Çok sevgili dostum Mazlum Demirbağ, Şahin Kaygun ve Çerkes Karadağ sayesinde fotoğrafçılığa iyice merak saldım. Ondan sonra yavaş yavaş bu işi nasıl yaparım diye düşünürken işte Çerkes Karadağ asistanlık yaparak başladım. O sırada devlet tiyatrosunda sahne fotoğrafları çekmeye başlamıştım. Teyzem ve ablam sayesinde. İşte tiyatroya girip de Atilla Cangır'ı da anmazsam olmaz tabii ki. Çünkü Atilla Cangır hocamız Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde fotoğraf bölümünün başkanıydı. Atilla Hoca beni aradı. Çekimim var dedi, gelir misin? Gelirim hocam dedim. Ve gittik, Modern Dans Topluluğu'nun daha henüz kurulmamıştı. Modern Dans Topluluğu'nun çekimini yapmaya gittim. Gittik birlikte ve orada ben sahne fotoğrafı çekmeye başladım. Çevremdeki insanların da sayesinde devlet tiyatrosunda fotoğraflar çekerek iyice sahne fotoğrafçısı oldum. Siz de beni tanıtırken sahne fotoğrafçısı dediniz ya, ben onun üzerine gidiyorum. Zaten sahne fotoğrafçısı olduğumu ısrarla söylüyorum. Tabii derken 30 yıl, neredeyse 30 yıla geldik ve 30 yıl içinde benim sahne fotoğrafçılığı kalmadı. Ondan sonra ben ne yapayım dedim. Fotoğrafçıyım ben, fotoğrafa yani tutku, evet, kesinlikle. Eğitim vermeye başladım. İşte 3000 kişiye yakın, 3000'i aştı aslında. 3000'in üzerinde kişiye temel fotoğrafçılık, dijital temas gibi fotoğraf dallarında eğitimler verdim. Stüdyo fotoğrafçılığı eğitimi verdim. Arkasından uzmanlık alanım sahne fotoğrafçılığı atölyeleri açtım. Ve işte bu eğitimler sürecinde de ben acaba nasıl daha verimli olabilirim, daha çok kişiye ve gerekli kişilere nasıl ulaşırım diye düşünürken sizin söylediğiniz çocuklara ulaşma fikri geldi aklıma. İyi ki gelmiş. Tam o zaman burada şunu sorayım. Yayın öncesinde, çekim öncesinde bana dediniz ki Ulu Önderimizin sözü sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözünden yola çıktığınızı belirterek. Peki neden çocuklar dediniz ya, gerekli kişilere ulaşmak? O halde aslında sorunun yanıtı çok net ama sizin pencerenizden neden çocuklar? Şimdi bugün baktığımız zaman, gençlere baktığımız zaman hepsi cep telefonunu elinde. Hepimiz, biz de dahil olmak üzere, cep telefonlarıyla yaşıyoruz. Her şeyimiz, hayatımız cep telefonuyla. Ama cep telefonuyla da fotoğraf çekiyoruz. Ama çektiğimiz fotoğrafın bir
amacını, anlamını, hiçbir şeyini sorgulamadan fotoğraf çekmek. Yani sadece görsel bir şey olsun kaygısıyla fotoğraf çekiliyor. Kaygısız aslında çekiliyor. Ben de dedim ki yani bu böyle olmaz. Bu bir ifade biçimidir. Fotoğraf bir ifade biçimidir. Fotoğrafı bir cümle kurmak için kullanmamız lazım. Bunu nasıl bugünkü yaşları işte artık 20'ye 25'e gelmiş çocuklara bunu öğretmek ya da vermek çok zor. Biraz daha küçükten başlayalım. İlkokul çocuklarına başlayalım ve bu fırsatı yakalayamayan çocukları nerede bulabilirim? İşte Türkiye'nin, Anadolu'muzun her bir köşesinde olan köy okullarında başlayabilirim diye düşündüm. Ve işte köy okullarında fotoğraf eğitimi diye bir projeyle başladım, yola çıktım. Ve böylece sizin de yolculuğunuz başladı. Yollardasınız ama öğrendiğim kadarıyla şimdi karavanla tüm Türkiye'yi, tüm köyleri geziyorsunuz, gezmeye gayret ediyorsunuz, her yere ulaşmaya gayret ediyorsunuz. Fakat yolculuğunuz galiba önce motorla, motosikletle başlamış. Elbette. Ben ortaokul yıllarında bisiklet sporu yapmaya başladım lisanslı olarak. Daha sonra işte bir ufak tefek bir kaza sonrasında bir işte bisiklete binmem yasaklandı doktor tarafından. Dedim ne demek, ölürüm ben yani bisiklete binmezsem. Hemen ertesi gün gittim, motor aldım ve motor serüvenim başladı. 30 yılı aşkın bir süredir motosikletle gezdim. Türkiye'nin her köşesine gittim. 30 yıl motorla gidince insan artık biraz yoruluyor galiba. Yani yaşlandığımı söylemiyorum tabii ben asla. Derken dedim ki yani bu motorla gezdim de artık çadır kur kaldır falan zor oluyor. Artık zamanı geldi, herhalde bir karavan iyi olur. Kendi kendime yaptığım bir karavanım var şimdi. Şimdi karavan hepimizin hayali. Vallahi etrafımda kime sorsam karavanla ülkeyi gezmek istiyorlar ama siz bu hayali gerçekleştirmişsiniz. Üstelik kendiniz için değil, çocuklar için. Burada karavanda hemen yanımızda sevgili seyircilerimiz, onu da gösterelim. Yolcu Yolunda Gerek, Gökhan Bey'in projesinin ismi. Hatta Yolcu Yolunda Gerek.com.tr'den siz de daha ayrıntılı bir şekilde bu projenin öyküsünü öğrenebilirsiniz. Facebook ve Instagram yoluyla da Gökhan Yolcu'nun serüvenine ulaşabilirsiniz. Karavanla ne kadar oldu başlayalı yolculuğunuz? 2 yıldır karavan, yani bu yaptığım karavanı ben 2 yıl oldu yapalı. Tamamen benim ve arkadaşlarımın yardımıyla yaptığımız bir şey. Yani biraz ilginç bir şey oldu. Çingene şeysi gibi, çadır gibi oldu ama olsun. Yaptım, benim işime yarıyor. İşte istediğim her yere gidip kalabiliyorum çok rahat bir şekilde. Ki hala yani 16 ayı doldurdum. 16 aydır arabada yaşıyorum. Ev Ankara'da yaşıyorum. Ev Ankara'da ama ben arabada yaşıyorum. Gerçekten çok keyifli. Karavanda yaşamanın belki öyküsünü de merak eden seyircilerimiz için sorarız. Fakat bu karavanla ve öncesinde motorla, tabii ki karavanla daha profesyonel anlamda yapabildiniz, bu mücadelenizi yürütebildiniz. Nerelere gittiniz desem, zannediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir destek aldınız. Bunu da çok önemsiyoruz. Çocuklara nasıl dokundunuz? Bu projeyi ben biraz önce söylediğim gibi 3 yıldır kafamda düşünüyorum ve gerçekleştirmeye çalıştım. Belediyelere başvurdum, destek bulamadım. Benim destek ihtiyacım sadece fotoğraf makinesi desteğiydi. Çocuklara ders verebilmek için, eğitim verebilmek için, onların fotoğraf çekebilmeleri için fotoğraf makinesine ihtiyacım vardı. Bunu nasıl yaparım diye düşünürken arkadaşlarımla konuşuyoruz, işte projelendiriyoruz şeyi. Meriç Bardakçı arkadaşımla konuşurken Elçin Yalçıneli, Mucit abla, onunla konuştuk. Dedi ki bir dakika, ben dedi bir Levent Bey'le konuşayım. Levent Bey kim dedim? Karlova Kaymakamı. Nasıl olur? Kabul eder belki. Hiçbir şeyim yok tabii ki. Bir makinem yok, elimde desteğim yok, hiçbir şeyim yok. Ne istiyorsun diye sordu Levent Bey. Hiçbir şey istemiyorum, sadece bana izin verin dedim. Geldiğim zaman orada ben bir köyde çocuklara fotoğraf dersi vereceğim. Müfredatım hazırdı, müfredatımı gönderdim. Tamam dedi, gel başımın üstünde bekliyorum.
Birdenbire heyecanlandım. Ne yapacağım dedim ya, ben şimdi elimde makine yok. Arkadaşlarımdan, işte Facebook ve Instagram yolundan arkadaşlarımla, yani beni takip edenlerle haberleştim. Duyurdum daha doğrusu. 4 tane makine çıktı. 4 makineli nasıl olacak derken Şermin Yaşar dostumla konuştuk ve o da bir gün aradı beni. Bakan Bey'le görüştüm. Sana destek vereceğini söyledi. Telefon numaranı verdim dedi. Milli Eğitim Bakanımız mevcut Ziya Selçuk Sayın. Evet. Sayın Ziya Selçuk, çok teşekkür ederim gerçekten. Çünkü hani bana böyle bir destek vereceklerini hiç tahmin etmediğim bir yerdi. Ve kendisi sağ olsun 30 tane makineyi bana, Tunceli'ye yetiştirdi, iletti. Ondan öncesinde Gökten Göktaş 10 tane makineyle beni Bingöl'de yalnız bırakmadı. İşte Bingöl, Karlova, Yeniköy'e gittim ilk önce. Orada çocuklarla ilk çalışmamızı yaptık. Ondan sonra Tunceli, Burma Geçit. İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi, gerçekten çok teşekkür ederim. Çok destek oldu bana. Ve hatta işte ilk kitabımız biraz zayıf bir baskı olmuştu ama ikinci kitabımız çok güzel basıldı. Kendisine çok teşekkür ederim. Kitabın da belki bu aşamada içeriğinden söz edebiliriz. Çocukların çektiği fotoğrafları kitap haline getirmek de daha kalıcı olması bakımından çok önemli bir emek. Burada zaten amacım benim çocukların yaptıkları şeyi daha çok kişiye ulaştırabilmek. Biz zaten fotoğrafı niye çekeriz ki? Paylaşmak için. Paylaştığımız kişilere ulaştırmak esas önemli olan o. İşte Bingöl, Karlova, Yeniköy'deki bir köyde yaşayan çocukların çektikleri fotoğrafları, ki kendileri, yani o çocuklar yandaki köye bile gitmemişler. Biz Sayın Kaymakamımız sayesinde Bingöl Hükümet Konağı'nda bir sergi açtık çocukları. Çocukları Yeniköy'den aldık, Bingöl'e götürdük. Gerçekten 50 kilometre mesafede, ama o çocuklar çok büyük bir heyecanla geldiler sabah 7'de. Bingöl Hükümet Konağı'nda sergiye katıldılar. Halay çektiler ya. İnanılmaz bir güzellikti. O saflıkları, o temiz duygularıyla yani çok güzel bir şey yaptık. Gözleriniz doldu. Şimdi izleyicilerimiz de zaten ekranda o güzel çocukların gözlerini görüyorlar ama sizin gözlerinizde de o heyecanı ben görebiliyorum. Ne hissettiriyor size? Çok da aslında üstünüze gelmek istemiyorum ama o güzel çocuklara, geleceğimizin teminatı olan o çocuklara dokunmak ne hissettiriyor? Yani özellikle Bingöl, Karlova, Yeniköy'deki çocuklar çok saf ve temiz duygularla merhaba dediler bana. İlk gittiğim zaman önce bir işte fotoğrafın tanımı olan ışıkla yazı yazmak, ışıkla resim yapmak gibi bir çalışma yapıyoruz. Bir ışık kaynağından onların kendilerinin, birbirlerinin resimlerini yapmalarını istiyorum. Resmin içine de işte sevdiklerini, sevmediklerini yazsınlar istiyorum. Havva o kadar güzel bir şey yazmıştı ki, Gökhan diyemiyor tabii. Kökan. Kökan abim gelmiş bizim sınıfımıza, bizim köyümüze, ne iyi yapmış. İşte geldi bizimle birlikte bugün falan gibi bir şeyler yazmıştı. O kadar duygulandım ki Allah'tan yanında Kardelen öğretmen hemen müdahale etti, o da fark etti. Ben biraz fazla duygusal oldum artık bugünlerde herhalde. Ondan sonra işte diğerlerinin yazdıklarını okuyorum. O kadar temiz duygularla yazıyorlar ki. Çektikleri fotoğraflar da öyle zaten. Dedim ki kendi köyünüzü tanıtacaksınız bana. İşte Hamza'yla, Havva'yla, Yiğit'le birlikte dolaştık köyü. İşte şurayı çekeriz, burayı çekeriz diye gösteriyorlar bana. Bir hafta işte teorik bilgiler verdikten sonra ikinci hafta içinde çekimlerde o kadar güzel şeyler yakaladık ki, çekimlerde o kadar güzel anılar, hem çocuklar hem ben çok güzel şeyler yakaladık. Onların çektiği fotoğrafları görünce bir de yani hiçbir
bilgi almamış, yani fotoğrafçılık üzerine, sanat üzerine hiçbir şey almamış insanların, çocukların yaptığı çalışmaların bu kadar mı güzel olur dedirten fotoğraflarla işte bir sergi açtık. Çok güzeldi. Tunceli Burma Geçit'teki çocuklarla da yine aynı şeyleri yaşadık. O çocuklar biraz daha şanslılardı. Çünkü her ay bir kez bir sinemaya gidiyorlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün böyle bir çalışması var Tunceli'de. Ama oradaki çocuklar işte dersten sonra okul bitiyordu. Bizim dersimiz bitiyordu. Ben karavanda köyde okulun hemen yanında kaldığım için onlar gidiyorlar, evde hemen eşyalarını, kitaplarını bırakıyorlar. Geliyorlardı yanıma. Girip karavanla girmek istediler. Girin dedim, girebilirsiniz. Geldiler, girdiler, kitapları gördüler. Benim kitapları, yani karavandaki kitapları görünce öğretmenim sen burada kitap mı okuyorsun diye hani inanılmaz böyle saf sorular sordular. Sonra bir gün Deniz Yazar ve Akar ikisi birlikte geldiler. Öğretmenim biz şarkı söylüyoruz dediler. Dedim nasıl şarkı söylüyorsun? Hadi söyleyin bakalım. Bir şarkı söylediler. Hem dans ediyorlar hem grup yapmışlar kendileri. Grupları var yani köyde. İnanılmaz güzeldi ya. İnanılmaz güzeldi. Ondan sonra Eren en çok gelendi yanıma. Eren bir gün geldi. Çok şey öğrendim ben sizden dedi. Ne öğrendin dedim. Ben fotoğraf öğretiyorum. Hayır dedi. Siz dedi bana dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın çok önemli bir şey olduğunu söyle. Dedim Eren şaşırdın galiba dedim. Ben öyle bir şey yapmadım ki. Hayır öğretmenim dedi. Siz dedi bizi her gün farklı farklı gruplar halinde farklı çalışmalar yaptırıyorsunuz. Ve arkadaşınıza destek olmazsanız, arkadaşınızın yanında yer almazsanız ekip olarak bir şey olamayacağımızı, o yüzden arkadaşlığın, dostluğun ne kadar önemli olduğunu dedim. Ne diyorsun Eren ya? Ben yine tabii orada kötü oldum. Böyle güzel güzel her gün farklı bir şey çıkıyor. Sırma harikaydı. İşte Tunceli'de Neval mesela bana bir bileklik yaptı. Hala evet, hala bileğimde duruyor. İşte mektuplar yazıldı, bana çiçekler verildi. O kadar güzel şeyler ki yani o çocukların temiz ve saf duygularla bana yaklaşmasını ben de elimden geldiğince onlara aynı sıcaklıkta, aynı samimiyette cevap vermem çok güzel şeyler ya. Gerçekten. Paha biçilmez. Kim bilir o çocukları dinlesek neler söyleyecekler size aktardıklarının dışında. Kim bilir ne kadar büyük bir dokunuş olmuştur ki onların hayatına. Birileri bizi düşünüyor duygusunu yaşatmak bir kere her şeyden önce çok kıymetli, evet, çok kutsal. Ama şimdi sevgili seyircilerimiz de belki merak ediyordur. Bu güzel karavanın içinde neler var? Gerçi kendisi karavanını çingene çadırı gibi adlandırıyor ama bize gösterir misiniz? Bir karavanda yaşam nasıl mümkün oluyor? Yani biraz işte dediğim gibi çingene çadırı, böyle biraz böyle bir şey işte. İşte fotoğraf makinelerim şarj ettiğim yer burası. Hem mutfak tezgahım hem işte biraz hani her şey ortada, küçük kutuların içinde. İşte burada oturuyorum. Sizin oturduğunuz koltukta oturuyorum, kitaplarımı okuyorum. İşte yemeğimi yiyorum. Burada tezgahımda işte yemeğimi, kahvemi hazırlıyorum. Yemeğimi burada yapıyorum. Buzdolabında ihtiyaçlarımı alıyorum. Burada işte ufak tefek kutuların içinde benim işte burada bardak, çanak, burada kahve malzemeleri, burada çay ve işte diğer malzemeler. Her şey burada işte. Küçücük bir yerde, küçücük bir ev gibi. Yatağım burası. Çingene çadırı dememin nedeni işte daha henüz hani bir şeyim yok. Böyle uyduruk şey olarak ama zeminini seviyorum. Yani ham çam ağacından, hani hiç boya yok, bir şey yok. Biraz yıkık dökük. Ben yaptığım için tabii ki. Yani profesyonel bir el değil ama ben de bunu yaptım ve benim işime yarıyor.
Gidip işte karavanda kalabiliyorum burada. İşte burada çocuklar geldiği zaman kitapları çok şey yapıyorlar. Özellikle Nutuk'u fark edip Nutuk mu okuyorsunuz diyorlar. Evet diyorum, Nutuk herkesin okuması gereken bir şey. Başucu kitabı diyorum. Sevgili seyircilerimize mektupları da gösterelim karavanımızın dışına çıkarak. Çünkü çocukların duyguları, düşünceleri dedik ya, o kadar güzel ifade ediyorlar ki birkaçını sizinle paylaşalım. İşte 2 tane mektubum var. Bir tanesi Sırma'dan gelmişti. Sırma bu mektubu yollarken sevgili seyirciler, bakın çiçekler de Evet. koymuş içine, kendi el emeğiyle yaptığı. Ne demiş peki? Gökhan hocam sizi herkesten çok seviyorum. Bize kupa getirdiniz. Kupa getirdiniz. Biz sizi kızdırdık, siz kızmadınız. Biz her şeyi ya da herkesi onurlu ettiniz, mutlu ettiniz. Teşekkür ederiz, sizleri seviyoruz. Altına fotoğraf makinesi çizmiş. Sizleri seviyoruz canım hocam. Devam edecek mi yolculuğunuz? Evet, bu sene tekrar devam etmek istiyorum. Yani 2 yıl daha emekli olana kadar diyeyim. Devam etmek istiyorum. Bu sene Kars Selim Yol Geçmez Köyü'nde başlıyor 16 Eylül'de. Oradan sonra nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama hani Türkiye'nin tüm illerine gideceğim. Aralık ya da Ocak ayında Muğla'da olacağım. Yani ben şu anda mesela Bingöl ve Tunceli'den ve Kars'ta devam edeceğim için herkes Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu diye düşünüyor ama ben hayır. Türkiye'nin tüm illerinde her köyde ki çocuklara ulaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bana birkaç kişi de aradı, destek vermek isteyenler oldu. Onlara da hep dedim, ben size ne istiyorsanız şey yaparım. Bilgi veririm, katkıda bulunurum. Sadece siz yeter ki bildiğiniz konuda devam edin. Çocukları işte 2 günlük bir çalışmayla bırakmayın. 2 hafta, 1 ay gelin orada bir şeyler verin, gösterin. Türkiye'nin her yerinde açık bir şekilde gitmeyi düşünüyorum. Peki son olarak bir de şunu vurgulayalım. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı fotoğraf makinesi alıyor, size destek oluyor ama anladığım kadarıyla tamamen kendi imkanlarınızla yol masrafları, akaryakıt masrafları, bunları halletmeye gayret ediyorsunuz. Ama size şöyle bir destek olsa, ben bu çocuklara daha çok uzanabileceğim, daha çok faydalı olabileceğim diyebileceğiniz bir destek var mıdır? İnşallah olur diyorum ben. Vallahi bir şey diyemiyorum. Yani ben kapımı herkese açıyorum. Kim destek olmak isterse başımın üstünde. Ben mutlu olursam, çocuklar mutlu olursa herkes mutlu olacak. Onlar bizim geleceğimiz. Temel ihtiyaç ama galiba fotoğraf makinesi mi? Şimdilik oydu. Ziya Bey sağ olsun, çok teşekkürler, Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanımız. 30 tane makine aldı. Onlar bana şimdilik yeterli. Şimdilik derken 2 yıl boyunca yeterli. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bu güzel öyküyü bize anlattığınız, paylaştığınız için hem de bu güzel mücadeleniz için sizi fazla tutmayalım. Çünkü biliyoruz ki yolcu yolunda gerek. Galiba yine gidip onlarla kucaklaşacaksınız. Elimden geldiğince. Çok teşekkürler. Çok sağ olunuz, yolcu yolunda gerek diyelim.